Herkese Tatlı Sanatı Mutfağı kanalımdan merhabalar. Bugün nefis bir kurabiye tarifim var. Ağızda dağılan tahinli, susamlı muhteşem kurabiye tarifim var. Lezzetine bayılacağınıza emin olabilirsiniz. Sizleri fazla bekletmek istemem. Hemen tarifime başlayalım. Öncelikle uygun bir kabımızın içerisine 1 su bardağı tahinimizi ekleyelim. 1 çay bardağı kavrulmuş susamımızı ilave edelim. Bir su bardağı pudra şekerimizi ekleyelim. 1 su bardağı sıvı yağımızı ekleyelim. 1 tatlı kaşığı hamur kabartma tozu ekleyelim. Bu malzemelerimizi çırpıcıyla güzelce çırpalım. Malzemelerimizi el çırpıcısıyla güzelce çırptıktan sonra bu aşamada 4 su bardağı un ekleyelim. Kullanmış olduğum su bardağı ölçüm 200 mililitredir. Bu aşamada 4 su bardağı un ekliyorum fakat hamurun biraz cıvık olacağından dolayı yarım su bardağı un da ekleyeceğim. Toplamda 4,5 su bardağı un kullanmış oldum. Tüm kurabiye tariflerini hazırlarken unu eklediğiniz zaman mutlaka kontrollü bir şekilde eklemeye özen gösterelim. Bu şekilde unumu ekledikten sonra öncelikle spatula ile şöyle bir karıştırıyorum. Sonra elimle toparlayıp yoğuracağım. Tahin severlerin çok seveceği bir kurabiye. Ağızda dağılan kıyır kıyır çok lezzetli bir kurabiye. Tahinle susamın birleşimiyle muhteşem bir sonuç ortaya çıkıyor. Bu aşamada gördüğünüz gibi hamurum biraz cıvık olduğu için elimle yoğuracağım. Sonra yarım su bardağı unumu ekleyeceğim. Yarım su bardağı unumu ekliyorum ve tekrardan yoğuruyorum. Bu malzeme ölçülerinden tam 42 adet tahinli susamlı kurabiyeler elde ettim. Vermiş olduğum kurabiye malzemeleri ölçülerini yarı yarıya hazırlarsanız daha az kurabiyeler elde edebilirsiniz. Küçük küçük lokmalık olarak hazırladığımız tahinli susamlı kurabiyeler 42 adet olarak çok fazla gözünüze gelebilir. Fakat boyutları küçük olduğu için normal aslında. Hem sevdiklerinize hem misafirlerinize ikram edebileceğiniz sayıda olduğunu düşünüyorum. Kurabiye hamurumu güzelce elimle yoğurup toparladım. İstediğim kıvamda oldu. Yakından da gördüğünüz gibi ele yapışmayan yumuşacık kurabiye hamuru elde ettik. Şimdi kurabiye hamurumuzu bir kenara alalım. Fırın tepsimize yağlı kağıdı serip avucumuzun içerisinde ceviz büyüklüğünde kurabiye hamurları koparıp yuvarlayalım. Şekil verdikten sonra yağlı kağıt serili fırın tepsimize dizelim. Hamur kabartma tozu bir paketin yarısı yani 1 tatlı kaşığı olarak eklediğimiz için çok fazla kabarmıyor. Kurabiyelerimiz çok fazla kabarmadığı için aralarını genişçe boşluk bırakmadan hafif yan yana dizebilirsiniz. İlk tepsimde 25 adet kurabiyelerimi dizdim, pişirdim. Sonra ikinci tepsimde de kalan kurabiye hamurlarımdan kurabiyelerimi hazırlayıp pişirdim. Şimdi önceden ısıtılmış 180 derecelik fırın ayarımızda kurabiyelerimizi yaklaşık 10 ila 12 dakika aralığında pişirelim. Üzerleri hafif pembeleşinceye kadar pişirmeniz yeterli olacaktır. Kurabiyelerim pişti. Yakından da gördüğünüz gibi çok güzel oldular. Şimdi hemen sunum tabağıma alıp sizlere yakından iç kıvamın dokusunu göstermek istiyorum. Helva tadında ağızda dağılan çok lezzetli kavrulmuş susamlı tahinli kurabiyelerimiz sunuma hazır. Kıyır kıyır çok lezzetli kurabiyeler oldu. Kıvamı ve kıyırlı un kurabiyesi lezzetinde, tadı da muhteşem. Mutlaka deneyin. Benim tarifimi denemenizi tavsiye ediyorum. Hemen yakından sizlere kıyırlığını göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi kurabiyelerimiz muhteşem oldu. Hem çayın kahvenin yanına 5 çayına hazırlayabileceğiniz en kolay en ekonomik kurabiye tarifidir. Sizler de mutlaka bu tarifimi deneyin.
Böylelikle bir tarifimin daha sonuna geldik. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. YouTube kanalıma henüz abone olmadıysanız YouTube kanalıma abone olmayı, paylaştığım videolarıma beğeni bırakmayı lütfen unutmayınız. Yepyeni tariflerimden anında haberdar olabilmek içinse bildirim zilini lütfen açınız. Tarifimi ve videomu beğendiyseniz eğer sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Kanalımda görmek istediğiniz, sevdiğiniz tarifler varsa yorum kısmına yazarsanız teker teker hepinizin mesajlarını okuyup dönüş sağlıyor olacağım. Bu tarifimi denedikten sonra yorum kısmına mesaj yazarsanız tarifimi henüz denememiş olan takipçilerim için fikir olmuş olacaktır. Şimdiden destekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Böylelikle bir tarifimin daha sonuna geldik. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Yepyeni tariflerimle tekrardan sizlerle görüşmek üzere. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.